Tuğrul ve Çağrı Bey komutasındaki Türkmenler Horasan'a geldiler. Daha önce Arslan Yagbun'un idaresi altında yaşamış Horasan'daki Türkmenler Tuğrul ve Çağrı Bey'in yanına yeniden toplanmaya başladılar. İlk başlarda Selçukluların bu bölgelere göçmeleri Gazneliler tarafından ciddiye alınmasa da bölgede yaşayan halkın şikayetleri artmaya başladı. Gazneliler Emir Taşfaraş komutasında bu Türkmen birlikleriyle savaştıysa da Gazneliler mağlup edildiği gibi Emir Taşfaraş da öldürüldü. Bu sebepten Sultan Mesud yeni bir durum değerlendirmesi yapıp Türkmenler üzerine sefer kararı aldı. Nişabur'a gelen Gazneli Mesud 15.000 kişiye ulaşan Türkmen birliklerinin üzerine 15.000 asker, 2.000 saray gulamı ve fil ordusunu gönderdi. Türkmenler ordu komutanına itaatlerini sundularsa da Gazneliler bunu kabul etmedi ve ilk ön çarpışmayı Gazneliler kazandı. Nitekim 29 Haziran 1035'te vuku bulan meydan muharebesinde Gazneliler mağlup edildiler. Türkmenler bolca ganimet ve silah ele geçirdiler. Selçuklular kazanılan bu zaferin ardından pazarlık için Mesud'a elçiler gönderdiler. Sıkı süren pazarlıkların ardından Gaznelilere bağlı kalmak şartıyla Selçuklulara yurt verildi. Bu barışın ardından Sultan Mesud Belh'e çekildi. Ancak barış uzun sürmedi. Selçuklular kendilerine bağlı Türkmenleri zapt edemediler. Onlar da Serah ve Cürcan bölgelerine yağmalar yaptılar. Bunlar olurken Mesud Gazne'ye ulaşmıştı. Selçuklular Mesud'a bir elçi gönderdiler ve kendilerine verilen bu toprakların yetersiz kaldığını söylediler ve daha fazla toprak isteyerek asayişi sağlayacaklarını ve Gazneli seferlerinde orduya dahil olacaklarını dile getirdiler. Mesud başta sinirlendiyse de Selçukluları bastırmak adına teklifi kabul etti. Ancak iki tarafta savaş hazırlıklarına çoktan başlamıştı. Sultan Mesud, veziri Ebu Nasr Ahmed'i Horasan'a Türkmenleri kontrol altına alması için bir takım askerle gönderdiğinde vezir Merv'e kadar gittiğini ve Türkmenlerin herhangi bir saldırısına maruz kalmadığını bildirdiğinde Sultan Mesud Kuzey Hindistan'a sefer ilan etti. Ancak Mesud'un hareketinin ardından Selçuklular yine saldırıya geçti. Hatta kısa süreliğine Rey şehrini dahi ele geçirdilerse de tutunmaya muvaffak olamadılar. Sultan Mesud, Gacip Subaşı'yı Selçukluların üzerine gönderdi. 1 Haziran 1038'de Serah'ta gerçekleşen meydan muharebesini yine Selçuklular kazandı. Bu galibiyetin ardından ise Merv, Serah ve Nişabur'u ele geçirdiler. Tuğrul Bey bu dönemden sonra Selçukluların başı olarak ön plana çıktı. Merv şehrinde Çağrı Bey, Serah'ta Musa Yagbu, Nişabur Tuğrul Bey'in yönetimine geçti. Tuğrul Bey ilk defa sultan ünvanını kullanarak Abbasi halifesi El-Kaim'e bağlı olduğunu ve Horasan'daki durumu detaylıca anlatan bir mektup yazdı. Tabii ki Sultan Mesud bu yaşananlara sessiz kalmadı. 50.000 kişilik bir ordu ve 300 savaş filiyle Gazne'den Belh'e geldiğinde ordusuyla Çağrı Bey onu karşıladı. Mesud 6 Nisan 1039'da Çağrı Bey ile girdiği ilk ön savaşı kazanarak Çağrı Bey'i çekilmeye zorladı. Daha sonra ordusuyla Serah'a doğru ilerleyen Mesud 27 Haziran 1039'da Selçuklu ordusunu ağır bir mağlubiyete uğrattı. Selçuklular çöllere çekilmek zorunda kaldılar. Selçuklular yapılan toplantının ardından vurkaçlar ile Gazneli ordusuna saldırmaya karar verdi. Kısa sürede de atağa geçtiler ve Gaznelilere büyük kayıplar verdirdiler. Bu sebepten iki taraf arasında geçici bir sulh yapıldı ve Mesud Herat'a çekilmek zorunda kaldı. Burada ordusunu tekrar toparlayan Gazneliler Nişabur üzerine harekete geçtiler ve 16 Ocak 1040'ta şehri ele geçirmeyi başardılar. Kışı da burada geçirdiler. Mayıs ayı geldiğinde Mesud ordusu ile Serah'a hareket etmişti. Ancak büyük bir kıtlık daha söz konusuydu. Merv'de bulunan Selçuklu ordusunun üzerine hareket ettiler. Çöl bölgelerine gelen Gaznelilere Selçuklular defalarca vurkaç yaptıkları gibi su kuyularını da kapattılar. Gazneli ordusunda isyanlar başladı, bir kısım asker kaçarak Selçuklulara katıldılar. Neticede Dandanakan mevkiinde meydan savaşı başladı ve savaş tam 3 gün sürdü.
24 Mayıs 1040 günü Dandanakan Savaşı'nı Selçuklular kesin bir sonuç elde ederek kazandılar. Sultan Mesut kaçarak canını kurtardı ve Gazne'ye ulaşmayı başardı. Sultan Mesut artık Selçukluların Gazne'ye ulaşacağını düşünüyordu. Bu sebepten hazinesini de toplayarak Kuzey Hindistan'a gidecekken hayatını kaybetti. Tuğrul Bey tekrar Nişabur'a girdi. Çağrı Bey ise Belh ve çevresini ele geçirdi. Tuğrul Bey sultan sıfatıyla Halife el-Kaim'e yeniden mektup yazarak sultanlığını tanımasını talep etti. 1040 yılında gerçekleşen bu savaşın ardından Selçuklular bölgenin hakim gücü oldular. En büyük Gazneli gücünü kırdılar. Artık önlerinde kendilerini durdurabilecek kuvvet kalmamıştı. Bu dönemden sonra karış karış Gazneli toprakları ele geçirilerek batıda Tuğrul Bey, doğuda Çağrı Bey adına hutbe okutulacaktı. Ayrıca bu savaş Bağdat'ta bulunan Abbasi halifesi içinde Şiilerden kurtuluşun bir habercisi olmuştu. Bölünen İslam gücü Selçuklular sayesinde yeniden toparlanma umudu kazandı. 1040 yılında Nişabur merkezli Selçuklu Devleti resmen ilan edilince Selçuklu akınları da başladı. 1041 yılında ilk hedef olarak Teberistan bölgeleri belirlendi ve kısa süre içerisinde de harekat başladı. Diğer bir Selçuklu kolunu yöneten İbrahim Yınalı ise Rey şehrini kuşattı. Çok zorlanmadan burayı ele geçirdi. İran ve Irak bölgelerine hakim olan Büveyhi oğulları Abbasi halifeliğini sıkıştırmaya devam ediyordu. Ancak onlar da yıllarca Samani ve ardından Gazneliler devletiyle mücadele etmiş ve güç kaybı yaşamışlardı. Şimdi ise kendi içlerinde taht mücadelesi vermeye başlamışlar ve ömürlerinin sonlarına gelirken Selçuklu akınları bu bölgelere doğru genişleyecekti. 1042'de İbrahim Yınal, Rey şehrinden hareketle Hamedan, Kazvin ve çevresindeki yerleşim yerlerini ele geçirdi. İbrahim Yınal'ın yanında ise Çağrı Bey'in oğlu Alp Sungur Bey de bulunuyordu. Aynı yıl içinde Selçuklu akınları Tuğrul Bey kontrolünde Gürgan ve Teberistan bölgesinde başladı. Bölgenin mahalli hükümdarları Tuğrul Bey'e teslim oldular. Nişabur'a dönen Tuğrul Bey, kardeşi Çağrı Bey ile Harezm bölgelerine doğru hareket ederek Selçuklu topraklarını bu bölgede genişlettiler. 1042 yılındaki bu fetihlerin ardından 1043 yılında Tuğrul Bey, Bağdat'taki Abbasi halifesi el-Kaim'e mektup göndererek bir kez daha bağlılığını sundu. Rey şehrinin ele geçirilmesinin ardından Tuğrul Bey buraya yerleşti ve yeni başkent ilan edilerek buraya ciddi harcamalar yapıldı. 1045 yılında İbrahim Yınal, Kirmanşah ve civarını ele geçirirken Halife el-Kaim bi Emrillah Tuğrul Bey'e bir mektup gönderdi. Arslan el-Basasiri'nin çıkardığı isyanları önlemek adına resmen Bağdat'ı fethetmesi için çağrı yaptı. Tuğrul Bey şimdilik hedefinin Bağdat olmadığını bildirdi. Ayrıca halife bundan böyle Tuğrul Bey'i de sultan olarak tanıdığını bildirdi. 1045 yılından sonra Tuğrul Bey Sultan Tuğrul olarak anılmaya başladı. Sultan Tuğrul, Rey şehrine iyice yerleştikten sonra güneyde İsfahan şehrine doğru hareket etti. Kakuye oğullarının elinde bulunan şehir kuşatıldı. Ebu Mansur Faramurz kuşatmadan 3 yıl önce Selçuklu tehlikesini fark ederek Tuğrul Bey adına sikke bastırmıştı. Buna istinaden yüklü bir haraç karşılığında Sultan Tuğrul 1046'da kuşatmayı kaldırdı. 1047 yılında Sultan Tuğrul'un emriyle İbrahim Yınal, Şehrizur bölgesini ve civar kaleleri ele geçirdikten sonra Azerbaycan üzerine yürümeye başladı. İbrahim Yınal ve amcaoğlu Kutalmış 18 Eylül 1048 günü Bizans ve Gürcü orduları ile Pasinler Ovası'nda meydan muharebesine başladılar. Selçuklular ilk kez bu savaşta Bozkır taktiği kullandılar ve Bizans ordusunu yenmeyi ve Gürcü Dükü 4. Liparit'i de esir etmeyi başardılar. Bizans, Liparit için ağır bir fidye karşılığında serbest kalmasını teklif ettiyse de Sultan Tuğrul fidyeyi kabul etmedi.
Ancak Liparit'i bir daha Türklere karşı hiçbir savaşta yer almayacağı sözünü alarak serbest bıraktı. Ayrıca Konstantinopolis'te bulunan camide hutbenin Abbasi halifesi El-Kaim adına okutulmasını istedi. İmparator bunu kabul etti. Bu savaşın ardından Türkmenler Erzurum ve Van bölgelerine doğru yayılmaya başladılar. 1048 yılında gerçekleşen Pasinler Savaşı, Doğu Roma ile Selçukluların ilk kez karşı karşıya gelmeleridir. Tarihte bu savaştan çokça bahsedilmez. Selçuklu ordularını komuta eden İbrahim Yıdal ve Kutalmış'ın bu başarılı savaşı ilerleyen yıllarda Sultan Tuğrul'a isyan ederek devlet içerisinde ikilik çıkarmalarından dolayı gölgelenmiştir. Sonuçları açısından ise Selçuklu gücünün bölgede hakim güç olduğunun bir göstergesidir. Ve bu güce Selçuklular sadece kuruluşundan 8 yıl sonra ulaşmışlardır. 1050 yılında Sultan Tuğrul İsfahan'a ikinci askeri harekata başladı. Şehir kuşatıldı ve ele geçirilmesi tam bir yıl sürdü. Haziran 1050'de İsfahan sulh yolu ile Selçuklulara teslim edildi. İsfahan'ı çok beğenen Sultan Tuğrul buraya ağır harcamalar yaparak şehri yeniden yapılandırdı. Halk da kendisini çok sevdi ve bağlandı. Yazıtlara göre Sultan Tuğrul buraya 500.000 dinar harcama yapmıştı. İsfahan'ın ele geçirilmesiyle güneyde kalan Kirman bölgeleri Çağrı Bey'in oğlu Kavurt tarafından ele geçirildi. Yine diğer bir Selçuklu kolunu idare eden Çağrı Bey'in diğer oğlu Alparslan da Fesa şehrini ele geçirdi. Sultan Tuğrul Rey şehrine döndüğünde Mervane hükümdarı Nasru Devle'ye Selçuklu egemenliğini tanıması konusunda elçi gönderdi. Mervaniler Büveyh oğullarına bağlılıktan ayrılarak Sultan Tuğrul adına hutbeyi değiştirdiler. 1051 yılında Sultan Tuğrul Fatımiler üzerine yürümeye karar vermişti. Bizans İmparatoru 4. Monomakos'a bir elçi gönderdi ve Bizans topraklarından geçmek istediğini bildirdiyse de İmparator bu teklifi kabul etmeyerek elçiyi geri çevirdi. 1052 yılında Halife El-Kaim Sultan Tuğrul'a yeniden çağrı yaparak Bağdat'a girmesini istediyse de Tuğrul şimdilik bu çağrıyı yeniden erteleme kararı aldı. Ayrıca bu yıl Çağrı Bey'in oğlu Kavurt Kirman bölgesindeki hakimiyetini arttırdı ve Gazneliler ile mücadelesini güçlendirdi. 1054 yılında Sultan Tuğrul Azerbaycan mahalli hükümdarlarına kendisine bağlanması konusunda elçiler gönderdi ve olumlu cevap aldıktan sonra Bizans üzerine sefer ilan etti. Sultan ordusu ile Doğu Anadolu'ya girdi. Bargri ve Erciş kalelerini kısa müddette ele geçirince yönünü Malazgirt Kalesi'ne çevirdi. Kale kuşatıldı ancak surları sağlamdı. Bu sebepten Mancınık getirildi. Selçuklu akıncıları Anadolu içlerine yağma yapmak üzere 3 kola ayrıldılar. Bizans kuvvetleriyle vuruştular. Rumlar Selçuklu mancığını yakmayı başardılar. Kışın da gelmesiyle Sultan Tuğrul Malazgirt kuşatmasını kaldırdı. Çağrı Bey'in oğlu Yakuti Sultan Tuğrul tarafından Anadolu içlerine akın yapmakla görevlendirildi. 1055 yılında Selçukluların ilerleyişinden çekinen Bizanslılar Ani'ye asker takviyesi yaptılar. Ancak Sultan Tuğrul Bizans üzerine gitmedi. Siyasi ortamın hazır olduğunu gördü ve Bağdat üzerine fillerle güçlendirilmiş ordusuyla ilerledi. Halifenin veziri sultanı bizzat karşıladı ve henüz şehre girmeden hutbeler artık Tuğrul adına okunmaya başlandı. 17 Aralık 1055 günü Sultan Tuğrul Bağdat'a törenle girdi. El-Kaim Tuğrul Bey'e hilat giydirdi ve Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun halife ile evlendirilerek akrabalık bağı kuruldu. Son Büveyhi hükümdarı Hüsrev Firuz'un tahtına el konuldu ve Büveyhi devleti 1055 yılında resmen son buldu. Büveyhilerin zayıflamasını fırsat bilen El-Basasiri bugünkü Irak'ın bazı bölgelerinde kendi adına hutbe okutup halktan vergi topluyordu. Nihayet Sultan Tuğrul'un 1055'te Bağdat'ı almasıyla onun hükümdarlığı son buldu. Ancak o yine de pes etmedi ve Şii Fatimi devletine sığındı, destek aldı.
Fatimilerden aldığı destek üzerine El-Basasiri yeniden Selçuklularla savaşa hazırlandı. Fatimilerin desteği ve Şii mahalli hükümdarların da desteğiyle 1057'de Kutalmış'ın ordusunu Sincar'da yenmeyi başardı. Musul'u ele geçirdi ve hutbeyi Fatımi halifesi adına çevirdi. Sultan Tuğrul, Çağrı Bey'in oğullarını da yanına alıp Musul'a girdi. Ardından Sincar ve Cizre'yi de ele geçirdi. Basasiri kaçtı. Mervan hükümdarı yeniden Selçuklu'ya tabi oldu. Tuğrul Bey yeniden Bağdat'a döndüğünde Halife El-Kaim tarafından karşılandı ve Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanı kendisine verildi. Bir yıl sonra Basasiri tekrar Musul'u ele geçirdi. Ancak Sultan Tuğrul'un Musul üzerine gitmesiyle buradan çekildi. Bu sırada Sultan Tuğrul'un üvey kardeşi İbrahim Yinal, Hamedan'da Selçuklu'ya isyan etti ve kendi saltanatını ilan etti. Bu sebepten Sultan Tuğrul, Hamedan'a İbrahim Yinal'ın üzerine yürüdü. Tuğrul'un Musul ve Bağdat civarından ayrılmasını fırsat bilen Basasiri, Musul'u ve Bağdat'ı ele geçirerek hutbeyi Fatımi halifesi adına okuttu. Sultan Tuğrul, Hamedan yakınlarında İbrahim Yinal'a yenildi ve en yakın kaleye sığındı. Derhal Çağrı Bey'e haber gönderdi. Çağrı Bey oğulları Kavurt, Alsungur ve Alparslan'ı amcaları Tuğrul'u kurtarması için yardıma gönderdi. Çağrı Bey'in oğulları İbrahim Yinal'ı yenilgiye uğratarak esir aldı. 23 Temmuz 1059'da İbrahim Yinal yay kirişiyle boğularak öldürüldü. Sultan Tuğrul, İbrahim Yinal meselesini halledince tekrar Bağdat'a yürüdü ve burayı yeniden ele geçirerek El-Kaime makamını teslim etti. El-Basasiri kaçmaya teşebbüs etti ancak Gümüştekin tarafından öldürüldü ve başı kesilerek Bağdat'a gönderildi. 22 Ocak 1060 günü Basasiri'nin öldüğü teşhis edildi. 1061 yılında bu defa Kutalmış isyan etti. Bir süre bu mesele ciddiye alınmadı. 1063 yılında Sultan Tuğrul, El-Kaim'in kızı Seyyide Hatun ile evlendi. 17 Şubat 1063'te tam bir hafta süren düğünün ardından Sultan Tuğrul Rey şehrine giderken rahatsızlandı. Ancak Kutalmış'ın isyanı ciddi dereceye ulaşınca Vezir Amidülmülk Kutalmış'ın üzerine gitti ve onu sıkıştırdı. Bu sırada Sultan Tuğrul'un hastalığı giderek arttı. Sık sık burnu kanıyordu. Rey şehri yakınlarındaki yazlık saraya dinlenmek amacıyla gittiği sırada 6 ay süren rahatsızlığının ardından 4 Eylül 1063 tarihinde vefat etti. Yaklaşık 25 yıl hüküm süren Sultan Tuğrul 70 yaşlarında bulunuyor ve hiç erkek çocuğu da olmamıştı. Ömrünü sürekli mücadele ile askeri seferlerde geçirdi. Çok sabırlı ve bitmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Kabile reisliğinden bir devletin hükümdarlığına gelen nadir liderlerden birisidir.